Şimdi gaza banacaksın abi, acımayacaksın gaza bak. Yani. Bu sesi duyacaksın yani. Bak devir ne güzel topluyor. Şimdi bu araba gitmiyor diyorlarsa bir sıkıntı var bu işte. Senin araba torku kaçtı? Tork 240. 0-100'ü? 0-100'ü 12.9 13. Yani 0-100'ü o kadar hızlı değil ama torku yüksek. Tabii. Tork yüksek çünkü ben karavanla çektiğim için. Yani karavan çekerken torkun yüksek olmasını istemiştim. Şimdi Duster'ın sürekli kullanıcısın. Evet. Bir de 130.000 kilometre kadar oldu. şeyi de kullandınız. İşte Vitara Vitara Turbo Jet'i de aynen kullandın. Evet. Onu bayağı. Şimdi de bunu kullanıyorsun. Bu atmosferik. Evet. Bu arabaya çok yükleniyorlar. İşte eşek arabası gitmiyor. Gaza basıyoruz, araba hareket etmiyor falan filan diye. Evet. Sen kullanıyorsun. İşte yokuşta da indin çıktın. Evet. Şimdi ben şöyle başlayayım muhabbete. Yani bu konuda şöyle de bir açıklama yapabilirim. Ben 1.6 Suzuki Vitara da kullandım. 1.6 Suzuki Vitara atmosferikti. Evet. 1.4S 140 beygir olanını da kullandım. Tamam, o da turboydu. Şimdi de dizel bir araç kullanıyorum. Şimdi bizim kullandığımız Vitara 1.6 atmosferik bunun gibi gitmiyor bir kere. Onu söyleyeyim. Bu çok daha iyi ondan. Benimki de mesela işte Honda Jazz atmosferikti. Bu ona nazaran tabii daha bu çok daha iyi ama bu arabada benim fark ettiğim olay şu. Hani güvenlik paketleri falan zaten çok güzel çalışıyor. Şimdi ben o kadar araba kullandıktan sonra şu direksiyona müdahale ediyor şu anda ben şeritlerde giderken. Resmen şey sanıyorum, yani böyle araba bir boşa düşüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Benim için bu güvenlik paketleri çok iyi değil. Kesinlikle değil ama yani. Işte alışınca tabii şeride sokuyor beni ama ben çok şeride de aslında biraz ya şimdi... uzun yolda büyük konfor oluyor ya. Bak tabii, mesela dalgınlık şimdi... oluyor, böyle şeritten çıkıyorsun falan, seni tutuyor şeritte. Ama şimdi Murat abi ben bunu 30 kilometredir kullanıyorum. 20-30 kilometredir. Şimdi alıştıkça hoşuma gitti. Bildiğin ok gibi gidiyorum yani yolda. Güzel yani. Neyse. Arabada yazılımsal olarak bence bir olay var. O da şu: gazı verdiğimiz zaman böyle ani öne doğru atlamalar, ne bileyim ara gazlarda falan böyle araba kendini bir anda toplamıyormuş gibi hissettiriyor. Ama aslında bunun mevzusu şu: daha konforlu bir yolculuk yapmamız sebep oluyor. Yani gaza bastığımız zaman gücü sonradan veriyor, ağır ağır veriyor. Hani bir ayar yaparak veriyor. Belki bazı arkadaşlar bunu anlamamışlardır. Ama bu çok lüks arabalarda olan bir konfordur. Yani olması gereken bir şeydir bence. Artı değerleri çok kötü değil öyle. Bu arada rampada indim ben, yukarı aşağıda gaz bastım. Motor sesine bu arada bayıldım. Mesela şöyle göstereyim. Evet. Gördüğün gibi deri gibi çıkıyor yani. Yani basınca yani gidiyor yani. Basınca gidiyor. Ha, bu sesi duyup da hani hem ses olmasın hem gitsin diye sıkıntı yaşayan varsa bence 1.4S'i kullansın. Onda bir gazlasın bakalım. Tamam, iyi gidiyor ama bu sesin ne kadar fazlası çıkıyor. Yani bayağı bir bağırıyor araba. Artı siz burada eğer hem konforlu yolculuk edeyim, ekonomik yolculuk edeyim derseniz hani bence en güzel araçlardan biri, hem iç mekan olarak. Yani ben Porsche'de görüyorum şu dikişleri yani. Bu dikişler gerçekten çok güzel ya, acayip. Yani ben araba alırken zaten yani iç dizaynına hasta oldum yani, almamda büyük etkili oldu bu da. Ya öyle şey mesela ben buraya çıkıp rahatlıkla, ama tabii gaza banacaksın abi, acımayacaksın gaza bak. Yani. Bu sesi duyacaksın yani. Bak devir ne güzel topluyor. Şimdi bu araba gitmiyor diyorlarsa bir sıkıntı var bu işte. Bir de bu arada ben bir sürü spor araba da kullandım. Hani bu bir spor araba değil. Bu bir SUV segment araba. Evet. Tam da bir aile arabası, arazide çok iyi. Bir de arazide mesela bu araçta şöyle bir güzelliği var. Mesela turbo araçlarda arazide fazla gaz verdiğiniz zaman kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Ama bunda dolu dolu gaz vere vere her türlü arazide, hani offroad'a daha yeni başlayanlar çok güzel her yere tırmanabilir. Yani yolu kaybetmeden, kontrolü kaybetmeden tırmanabilir. Ama bu arabanın güçsüz olduğundan değil, arabanın gazı yedirerek, yani bir yazılımla kesinlikle bunu yapmışlar. Çok keyifli. Bak, gaz sonradan geliyor ama çok tepkime istiyorsan
Dipleyeceksin abi. Başka bir şey yok Yani bunda. ilk hızlanmada Tabii bazılarına önce- ağır gelebilir Evet. ama hızını aldıktan sonra sıkıntı yok. Ya yani. tepkimesi biraz geriden geliyor. Ama biz spor araba kullanmıyoruz. Bunu kaçırmayalım şimdi. Tepkimeyi de bir anda istiyorsan gazı kökle abi. Evet. Az sonuna kadar o ayarlıyor zaten. Bak yapıyor Yani arada. sakin sakin gidersen bu yolda işte 5,5-6 litre yakıyorduk bu yolda. Evet, evet. Yani hızlı kullanmak isteyen 7 litre falan. 1 Ya litre fazla şimdi yakacak yani. turbo bir araçta böyle gaza sonuna kadar abandığı zaman Daha da artıyor. daha da artacak. Bu yakıtlarla alakasız yani. Hani şöyle söyleyeyim, biz bugün kullandığımız gibi turbo bir araçta kullansaydık rahat 10 litreden üzerine çıkardık. Ama turbo araçların artısı şurada. Yani sakin geldiğiniz zaman, normal performanslı kullanmadığınız zaman yakıtları 5'in altına bile düşürebiliyorsunuz. Fabrika verilerinde verilen değerler nasıl ortamlarda yapılıyor az çok tahmin ediyorsunuzdur yani. Rüzgarsız, bayırsız, belli süratlerde hiç gaz tepkimeleri yapmadan, yani fazla gaza basmadan sabit giderekten yapılıyor. Ama turbo araçlar da böyle performanslı kullanmaya gelmiyor. Hani performanslı kullanacağım diyen araç 1.4 Vitara'ya 10 litre yaktırabilir. Çok rahat yaktırır yani. Evet. Ha çok keyif alır mı? Alır. Ama bu bir tercih meselesi. Yani öyle araba kullanmayı herkes sevmiyor. Artı bu arabada da yani o turbonun verdiği ani hızlanmaları bulamayabilirsin. Ama konforlu yolculuğu buluyorsun işte. Öyle bir Aynen. güzelliği var yani. Hani bir artı bir eksi, hani ilk birilerinin verdikleri diğerleri karşılıyor. Bir şekilde dengelemişler yani. Hitapları farklı. Ha atmosferik motor mu, turbo motor mu diye sorarsan bana. Tabii ki ben turbo motor tercih ederim. Ya Hani, hoş bu arabanın Türkiye'de satılanı 1.6. Evet. İşte Amerika'da yurt dışında olanlar 2000 motoru yani. Ama işte keşke bizde evet, de olsa bizde diyeceğim de vergi vergiden dilimlerinden dolayı. bir sürü şeyden, motor vergi dilimi de ayrı bir dava. Hani arabanın daha ilk çıkışında da fiyatlar çok değişiyor. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Yani bu konu hakkında daha detaylı bilgileri almak için daha uzman arkadaşlarla görüşebilirler ama ben İşte farklı, yıllarca çok farklı yani arabalar kullandım. Biz sürekli kullandığımız için işte derdimizi anlattığımız zaman anlaşılmıyor. İşte farklı kullanıcılar, senin gibi farklı kişiler bu arabayı ilk kullandığı zaman yorumları daha şöyle bir şey çekici, yapabilirler. daha iyi olur. Şöyle bir şey yapabilirler. Arabaya yazılım attırmak çok pahalı bir şey değil. Ama bu arabaya yazılım Japon attırırlar. arabalarına pek olmuyor ya. Yani Vitara'ya yapıyorlar, Duster'a yapıyorlar. Artı gazla alakalı bir sürü Gaz pedal falan gaz pedalları bazıları var. Tabii yani, pedal box mu diyorlar? evet, pedal box. Ha. Yani ondan taktırabilirler ama bunu taktırdığın zaman yani şöyle bir şey var. Bu arabanın yakıt değerleri değişecek. Tepkimeleri daha fazla artacak. Yani şu an tepkimeleri yumuş yumuş böyle harika yani. Ben bayıldım ya, korkmadan rahat rahat araba kullanıyorsun. Yani gitmiyor diyen gaz basmıyordur abi. Şimdi Hani- Vitara ile Kahramanmaraş'a kadar gittiniz. Evet, evet. Onunla mı uzun yolda gitmeyi tercih edersin sürücü olarak bundan mı? Şimdi konfor olarak bu çok iyi. Hani gerçekten çok ses yalıtımı olarak çok iyi, iç mekan olarak çok iyi. Ama şimdi biz Vitara'yla karavan çektik. Şimdi Vitara'yla Karavanı boş ver yani karavan, şey diyorsun, karavanı boş ver. Karavanda tabii, tamam karavan o. çekmesem tabii ki bu. Yani. Hem yakıt ekonomisi olarak da çok iyi. Ama şimdi karavan çektiğimiz için turbo Tabii araca o geçtik zaten. Turbo o zaman tork gerekiyor. Ya zaten karavan çekecek bir arkadaş böyle bir araç almasın. Tork çünkü Hoş bizim ilk tork gruptan değeri. birisi aldı. Çeker. Çekmez değil. Bizim Şey 12'leri aldı. çeker mesela. Neydi? 120 PS miydi abi Murat abi bu? 115'ti. 115 PS. Ya çeker, sıkıntı da yaşamaz. Neden? Bu araç 4x4 çünkü. Rampalarda bile dursa genellikle karavanlarda yaşanan sıkıntı şu. Araçlar önden çekişli ya da arkadan çekişli olarak tek şekilde çektiği için yere tutunamıyorlar. Özellikle önden çekişli araçlar karavan arkada daha çok ağırlık yaptığı için ön tekerler hafifliyor. Hafiflediği için rampalarda yani çıkışlarda sorun yaşıyorlar. Aynı şekilde arkadan çekişli araçlar mesela arkaya bir karavan bağladığınız zaman ağırlık arkaya bastığı için daha az sorun yaşıyor. Ama arkadan çekişli aracında başka sorunları var tabi. Ya bunlar çok uzun hikaye. Anlatsak bitmez yani. Ama Ya kesinlikle 4x4 sonuç olarak iyi araba. konforlu araba. Ben çok beğendim yani. Daha önce de demiştim bunu zaten sana. Hani ben arabayı sadece motor olarak değerlendirecek bir insan değilim zaten. Konfor çok önemli benim için arabada. Biz arazide traktör gibi geziyoruz belki ama yani konfor araba hissettiriyor. O lüks fiyatı veriyor yani. O zaman final sorusu. Evet. Karavan çekmeyeceksin. Sadece kullanım için alıyorsun. Suzuki Vitara
turbojet mi bu mu? Aynı fiyat. Ben ama onun cevabını verdim aslında. Ben turbo Karavan araç, çekmeyeceksin. turbo araç olabilir. Çünkü bu aracın bir de fiyatları da biraz Fiyatlar aynıysa diyor. aynıysa bunu alırım tabii abi. Yani. Ama fiyatlar yüksek yani. Şimdi bu aracın fiyat performansına bakmak Fiyatlar lazım. başa başa aynı oluyor zannedersem onlarla. Üst paket alırsan bu da dolu paket çünkü. Bu en dolu paketi, Evet. onun üst paketi. Onun da dolu paketi. Yalnız onun şöyle bir şey var. Onun üst paketiyle, full paketiyle orta paketi arasında çok bir fark yok. Sunroof, cam tavan eklenmiyor. Bir de aynalar elektrikli değil. Bir de şu ortada bir tane saat zıkkımı yok. Yani öyle çok bir fark yok yani onların arasında. Yani aynı fiyattır diye ben sanki Yok bakmıştım. yani işte onun boş paketlerini şu anda 500 lira, 400 lira. Şimdi bugün 11 Mayıs'tan bahsediyoruz, İşte 2022. aynıysa yani ikisi full paket Aynıysa bunu alır geçerim ama karavan çekeceksem kesinlikle onu alırım. Hayır ya tamam. Karavanda zaten o da. Tabii yani. Ama mesela şimdi benim yaşım kaç gösteriyorum dermişim. Boş verin yaşımı. 35, Var yani. 35 diyorsanız tamam. Ne istiyorsanız ısmarlayayım lan. Tamam sağdan geç. Neyse. Şimdi ben eğer 20 yaşında olsam, 21-22 yaşında olsam kesinlikle biter. Yani onun adrenalini daha farklı. O motorun şeyini alıyorum çünkü. Ama şimdi biz o yaşları geçtik. Opel Tigra'sı, FX Coupe'ları bilmem nesi hepsini kullandık zaten. Hani Opel Tigra'yı demeseydim iyiydi ama neyse. Ondan sonra hepsini kullandık. BMW'nin hepsinin tadına baktık. Golf'lerin tadına baktık. Şimdi bundan sonra insan biraz daha konfor, biraz daha yolda rahat gitmek istiyor ya. Hani daha farklı şeyler bakıyor. Ya Şimdi ben bu yaştan sonra böyle geçmeyeceğim yani bu arabayla. Ama bu da yaptırtırır bak. Öyle değil yani olay. Polis var ileride yapmış. Evet. Bu da yaptırtırır. Bunda problem yok. Efsane ya. Ya ben 1 kilometreyi tek başıma sürüyorum bundan ve yorulmuyorum. Yok. Kesinlikle. Zaten koltuk ayarları müthiş ya. Evet abi başka soru varsa alayım. Başka soru yok. Şu trafik polisi amcayla final edeceğiz. Yoksa basacaktık zaten. Evet. Yaptık da artırsak ne olacak? Artıralım. Devir yükseliyor. Yani az yaksın isteyen 110'un altına gidecek. Biraz daha hızlı artırayım. 120 üzerine çıkalım. Üzerine çıkınca da 3000 devire geliyor neredeyse. Bir de maksimum hızı deneyelim.
aşağılarda motor nerede keseceği giriyorum bile denersin ya. Genelde burası boş oluyor diye burada denemek istedim. Sonradan radara yakalanabilirsin. Yani. Sonradan çünkü iki şeride falan düşüyor. Dönüşte bir daha deneriz. Kapatıyorum. Dur şu 2000 devirde bir gideyim. Bunu kapatayım. Videolar çok uzun olacak. Düzenleyebilecek misin? Şimdi bir de sonradan şeyde deneyeceğiz sadece. O Dilova'daki yokuşta deneyeceğiz. Sürat mı? Yok orada yokuşta nasıl rahat çıkabiliyor mu falan. Bence arabada rahat çıkıyor. Yani 2000 devir 110 kilometre maksimum sürat. Tabii sende bayağı süratler var. Ya, Fena aslında sakin kullanırım da bugün biraz arabayı deneyelim diye. Dilovası'ndaki rampadayız. Araba rahat çıkıyor mu diye test ediyoruz şu anda. Tabii gaza dokunmaktan çekinmiyorsanız çıkıyor. Şu anda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Sürat yükseliyor, devir de yükseliyor. En dik yerindeyiz şu anda herhalde. Yani eğim çok fazla göstermiyor ama yine de rampa yani burası. Bilen biliyor Dilovası'nı. Mesela arabalar sağda yürüyorsun, tırlar takılı abi. Çok süratli çıkmıyorlar. Yani araba zorlanmadan çok sürat istiyorsan biraz dokunuyor. Normal yolda da zaten bu deviri çıkıyor bu süratlerde yani. Normalde bu yolda 5,5-6 arası tüketimim oluyordu. İşte biraz agresif kullandık. 7 litre ortalama gösteriyor. Evet Murat abi, şu ana kadar zamanı nasıl geçiyor? Bir yorumlarını alalım. Valla zamanımız arabada geçti. Esas gireceğimiz yere ulaşamadık. Memleketimizden uzaklaştık. İnsan gurbet ellerde olunca yolunu bulamıyor böyle. Buradan mı gelmiştik biz ya? Buradan gelmedik herhalde. Buradan geldik abi. Ben manzaraları hatta çeksem mi diye düşündüm. Ama pek de bir manzara yok. Her yer sanayi. Allah'ım dumanlar, mumanlar. Mahvediyor bizi ya. Arabamız da gidiyor yani. Şoförümüz de kullanıyor hani. O ne lan? Allah! Az daha bir kuşa trafik kazasına karıştırıyorduk yani bir kuşu.